Hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar. House of Dragon 3. sezon 6. bölüm incelemesi için karşınızdayım. Sanırım bu sezonun en sevmediğim bölümü bu oldu. Bölüm o kadar tek düzey ilerledi ki karar da veremiyorum açıkçası. Trailer incelemesinde zaten konuşmuştuk. Biraz böyle olacağı aslında belliydi oradan. İzlerken bazen fena değilmiş, iyi gidiyor dediğim yerler oldu ama bazen de böyle o kadar kafayı yediren yerler vardı ki her şeyi silip süpürdü. Şu Alicent bir kere yeter gerçekten. Corlys kısmı sonu falan çok büyük saçmalık. Reyna kısımları ayrı rezillik. Şöyle düşününce galiba hiç sevmemişim bölümü. Bazı kısımlar o kadar kötüydü ki cidden. Kasap balosu savaşı bile şu anda en iyi yer gibi geldi gözüme. Neyse ondan başlayalım bari. Bu arada neden bölüm sonuna koymamışlar onu da çok anlamadım. Ben olsam oraya koyardım. Sanki daha iyi olabilirmiş orada. Başlamadan hatırlatmamı da yapayım. Kanala abone olur ve videoyu beğenmeyi unutmazsanız sevinirim. Spoiler uyarısı da yapmama gerek yoktur sanırım. Bölüm konuşuyoruz sonuçta. Bu arada sızıntılar vardı bölüm öncesinde. Neredeyse hepsinin yani birebir doğru çıkması da biraz tatsız açıkçası. Biz Cole karakterine 3. sezon 6. bölüm itibariyle veda etmiş bulunuyoruz. Dizinin muhtemelen en sevilmeyen karakteri olabilir. Ben de hiç sevmem. Kitapta da zaten sevdiğim söylenemez ama ben bu karakterin potansiyelini net şekilde harcandığını düşünüyorum. Şöyle geriye doğru dönüp baktığımızda onun en güçlü yönlerini senaryo içerisinde kesinlikle harcadılar. Arada kaynadı gitti. Zaten bu bölüm içinde öleceği belli olduğu için onun karakterini, kafa yapısını, psikolojik tarafını falan geçen bölüm uzun uzun konuşmuştuk. O kısma hiç girmeyeceğim. Merak edenler profilden bakabilir. Bugün daha çok onun evrende kapladığı yer açısından biraz konuşmak istiyorum. Bu arada geçen bölümden itibaren gösterdikleri o ölü sahneleri falan ve onun üzerinden kurdukları tuzak tamamen kitap bağlantılı şeyler. Sadece biraz daha böyle light versiyonunu yapmışlar. Bunları görmek beni sevindirdi. Sanki bu arada Japonların böyle birkaç savaşta bu tarz taktikler kullandığını hatırlıyor gibiyim. Martin belki oralardan ilham almış olabilir. Fakat buradaki belki de en vurucu kısım Cole'un askerlerini korumak için 3'e karşı tek kapışma teklif etmesiydi karşı tarafa. One of me against the two of you. Öyle boş adamlara teklif etmiyordu yani. Kış kurtlarından zaten bizim bildiğimiz Rodi vardı. Aslan katili vardı ve Sir Garibald Grey vardı. Bu arada onu biz trailer'ın birinde bir çadır sahnesi vardı. Black Ali böyle Daemon'a bir bakış atıyordu. Böyle bir plan falan yaptıkları bir sahne vardı. Orada arka planda aslında ikinci sıradaki olarak görmüştük. Onu görselini zaten koyarım buraya bulup. Kitapta Lannister'ları yenen ordunun toparlanan bir parçası geliyordu ve Cole'un peşine düşüyordu. Orduyu zaten ben bu kısımları harita olarak anlatmıştım detaylı şekilde. Kademe kademe parça parça Lannister'larla savaşıyorlar. Bir yeniyorlar, bir yeniliyorlar falan. En sonunda da balık gemi savaşında dümdüz edip geçiyorlardı. Bu savaşların tabii hiçbir aşamasında Daemon yoktu. Jason Lannister'ı da öldüren aslında aslan katili lakaplı Pete of Longleaf'ti. Biraz önce o bahsettiğim Cole'un 3'e 1 meydan okuduğu karşıdaki adamlardan biri oluyordu. Sonuç olarak bunlar Cole'un tuzağına düşmüyorlar. Onun karşısına çıkmak istemiyorlar ve uzaktan Kızıldrop Cole'u okla öldürüyordu. Cole adına şarkılar yazılmasına cesur bir şekilde ölmesine izin vermiyorlardı. Bunu istemiyorlardı. Çünkü gerçekten ondan nefret ediyorlar. Biliyorsunuz ki Criston Cole geçen bölüm ben bu diyarın en iyi savaşçısıyım demişti. En iyi savaşçı mıdır? Bence kesinlikle öyledir. Daemon olsun, Harwin olsun ona rakip olabilecek, rekabetçi olabilecek adamlar var. Ama konu savaşçılıksa burada bir savaşçılık yarıştırıyorsak dönemi itibariyle onun üzerine çıkabilecek herhangi biri yok. Turnuvalardaki başarıları falan bize bunu net şekilde söylüyor zaten. Bir kere mızrak dövüşünde kaybediyordu. Sanırım yanlış hatırlamıyorsam Malister'lardan birine. Eğer yanlışsam düzeltin lütfen yorumlarda. Ama o da sonuçta bir mızrak dövüşü ve savaşçılıkla tam olarak bağlantısı yok. Sonuçta bir gösteriyle alakalı bir şey bu. Mesela Harwin tarif olarak ondan çok daha güçlü biriydi. O şekilde tarif ediliyordu. Ama eğer tekniği de biz işin içine katacaksak Cole kesinlikle net bir şekilde önde. O yüzden ben bu diyarın en iyi savaşçısıyım derken haklıydı ve sonuç olarak Alysanne Blackwood'un Black Ali'nin oklarıyla öldürüldü. Kitaplarda Kızıldrop gibi diyarın en iyi okçusu olan biri tarafından vurularak öldürüyordu. Burada da Black Ali üzerinden böyle küçük bir değişiklik yapmışlar. Black Ali'nin de böyle bir sahnesi var aslında. Sadece ikisini birleştirmişler. The Burning Mill Savaşı'nı hatırlarsınız görmüştük biz. Daha doğrusu savaşın sonuçlarını görmüştük. 2. sezon 3. bölümde. İşte normalde o bölümde Amos Bracken biz onu da Daemon'un o reddettiği Caraxes'in arkadan baktığı bir sahne vardı. Orada görmüştük. İşte o Amos ile Samwell Blackwood birbiriyle böyle birebir bir duello gibi yapıyorlardı ve Blackwood ölüyordu. Yani bu Blackwood da aslında Black Ali'nin kardeşi oluyordu. Tabi dizimizde bu karakterleri hiç göstermediler, göstermeyecekler de. Ve aynı savaşta da böyle uzaktan bu Bracken bir ok tarafından vuruluyordu, düşüyordu ve ölüyordu. Bu oku atan kişi de Black Ali'ydi aslında.
Burada sadece o ikisini birleştirmişler. Yani Black Ali kardeşini öldüren değil de burada Cole'u öldürmüş oldu. Bu arada okçuluk konusunda cidden iyidir. Böyle bu tarz birkaç olayı daha var onun. Diğer yandan şu evrenin zamanlama algısını tamamen yok ettiler, rezil ettiler. Yani nerede benim haritam? Şimdi bu Nehir Lordları ordusu şuradan yola çıkmıştı. Şu güzergahtan da bu şekilde ilerleyerek gitmeleri gerekiyordu. Ama hop bir anda ne alakaysa nehrin diğer tarafında olduğunu öğrendik biz bunların. Hadi diyelim ki yolu uzatmak istediler. Oradan gittiler. Diyelim hadi bunlardan sonra yola çıkan o arada Harrenhal'a gelen Cole'un bir ordusu vardı. Bir anda hadi onlar da bir şekilde nasıl olduysa bunların önüne falan zıpladı. Bu zaten bir saçmalık da. Burası normalde ordu mesafesiyle aslında 2,5-3 haftalık mesafe var burada. Hadi diyelim bunlar 40 bin kişi falan. Çok çok büyük bir ordular olsun. 3-4 hafta olsun hadi bu sürelik. Şu anda bile bunların hala 2 haftalık yolları var. Hadi ona da tamam. Ama o zaman bu Gwaine daha yeni ayrıldı bu koldan zaten. Aynı bölgeler nasıl birden hani bitiyor bu Tumbleton'da? At sırtına gelmiş olsa bile zaten 3-4 gün sürer ki atı bile yok yani. Diğer taraftan Corlys gitmiş savaştan arta kalan 3-5 tane korsan avlamaya çalışıyor. O da muhtemelen böyle şu bölgelerde bir yerde orman yoğunluğunu falan düşünürsek. Alin zaten bir günde hemen gitti geldi. O ayrı bir şey, saçmalık zaten. Diğer yandan Jon Roxton gitti bu adamı eliyle koymuş gibi buldu. Sadece atla bile şuradan yani en az 9-10 günlük mesafe burası ki gittiği yol güvenli bile değil. Yani köprüden falan geçmesi gerekiyor burada. Savaş zamanı falan bunların normalde tutulmuş olması gerekiyor zaten. Hadi onu geçtim. Siyah askerlerinin böyle çok yoğun olduğu ve toparlamaya çalışılan bir bölge aslında burası. Yani savaşlar olduğu için. Yani bir sürü insan, bir sürü asker kaynıyor burası. Öyle elini kolunu sallaya sallaya falan gidemez yani. Elini kolunu sallaya sallaya gitse bile bu kadar hızlı gidemez. Şimdi gelecek bölümüne göreceğiz. Alicent tabi bir günde çıkıp gidecek mesela Harrenhal'a. Ya bu evrenin, herhangi bir evrenin zeminini sağlam hale getiren en temel şeylerden biridir şu. Bunun dengesi kaçtığında soruların ya bu saçmalıkların hiçbir şekilde önünü alamazsın. Ya o zaman onu neden yapmadı? O bunu neden yapmadı? Bu bunu neden yapmadı? Bunun bir sınırı yok yani bunun. O yüzden dizi açısından benim bu sezon beni böyle en çok rahatsız eden konulardan biri kesinlikle bu. Diğer yandan da Tumbleton'da Ormond Gwayne'e epey bel altı vurdu ve araların iyi olmadığını zaten biz tahmin ediyorduk ama bildiğin nefret ediyorlar birbirlerinden. Fakat yine de Gwaine o Baratheon muhabbetini çok temiz çekti. Dışarıda da Vermithor ve Silverwing'in o muhabbetlerini falan görmek çok iyiydi. Ejderhaların o ikisi arasındaki bağı. Zaten ejderha iki iller arasındaki bir bağdan bahsedeceksek birbirini böyle bu kadar seven başka bir ejderha ikilisi daha yoktur. Doğdukları günden itibaren, andan itibaren tüm yaşamları sürekli aynı mekandalar ve yan yanalar. Hookhammer ve Cat işi de biraz benim beklediğimden farklı oldu. Ben Cat'in bu kadar çok tepki vereceğini düşünmemiştim açıkçası. İkisinin de kendince haklılık payı var. Ama sonuç olarak Cat istemediğini açık bir şekilde söyledi. Bakalım gelecek bölümlerde bunu nasıl karşılayacak. Şu Mysaria ve Üstad Orwell'ın bu konseyde olmasını gerçekten anlayamıyorum. Mantıklı bir tarafı yok bunun. Bu arada herhalde bölüm içerisinde böyle hoşuma giden övdüğüm bir yer çıkmayacak gibi duruyor. Rhaenyra'nın gidişatı zaten olumsuz. Bu zaten olması gereken bir şey. Bunu biliyoruz, kabullendik. Buna bir yapacak bir şey yok yani. Keşke bu kadar böyle ya yapıyorsunuz ama saçma sapan şekilde olmasa. Ya bu ikisinin sana geçmişte ya ikisi sana defalarca kez ihanet etti geçmişte. Senin Alicent ile aranın açılmasına, halk arasındaki o dedikoduların yayılmasına sebep olan zaten Myseria'ydı. Yani ne değişti bir an? Tamam bir kere hayatını kurtardı, bir kere de öpüştünüz ama nasıl alıp onu konseyine oturtursun? Şu olacak iş değil cidden. Yani o gereksiz tamamen oyuncuların kendi hisleriyle takılarak diziye eklettikleri öpüşme sahnesinin bu noktaya geleceğini ve o Rhaenyra Mysaria dinamiğinin bunun üzerinden açıklayacaklarını ta o günden beri zaten söylüyorum ben. O zaman da hoşuma gitmemişti ve bu şekilde olmamalıydı kesinlikle. Tamam Mysaria çevrende dursun. İlişkin de olabilir. Hiç sıkıntı yok. İstediğin bilgileri al. Fakat Mysaria gibi birini konseye oturtamazsın. Söz sahibi yapamazsın. Ya kralın eli gibi takılıyor şu anda yani. Bu cidden olacak iş değil. Zaten bunun sonucunda gördük. Anında gizledi Helena muhabbetini. İstediğini aldı. Canının keyfine göre takılıyor. Üstad Orwell yine aynı şekilde. O da gizledi Helena muhabbetini. Ve bu adam Aegon'un tahta geçmesinde en çok parmağı olan ya 3-5 adamdan birisi ve sen bunu konseyinde oturtuyorsun. Şunlar Rhaenyra'nın karakter değişimi, o geçişiyle açıklanabilecek motivasyonlar değil. Bildiğin saçmalık çünkü. Beyla ve Alin muhabbet de bir şekilde zaten gelecekti. O da belliydi. Bu arada benim kitapta bu dönem içerisinde en sevdiğim böyle 5 karakterden ikisi bunlar olabilir. İkisini gerçekten çok seviyorum. Ya böyle en tepedeler benim için. Ama şu sahne bana o kadar garip geliyor ki anlatamam. Ya keşke böyle biraz
zamana yaysalardı bu işi. Dizideki o Alin karakterinin böyle tamamen farklı olması da bu benim açımdan bunda etkilidir. Çünkü buradaki Alin karakterini çok sevmiyorum yani duruşunu falan, tavırlarını, o melankolik böyle garip bir tavırı içerisinde olması çok hoşuma gitmiyor açıkçası. Fakat yine dizide ilerleyiş de çok garip oldu. Alin normalde aşırı gözü kara ve çok fevri bir karakter ve bir o kadar da acayip yetenekli, yaşta çok genç birisi normalde. Beyle ise özgür, daha dürtüsel davranan ve böyle şuursuz diyebileceğimiz kadar gözü pek bir karakter. O yüzden kafamdaki profillere o kadar farklı geliyor ki şu ilişki anlatamam ve gerçekten de çok hızlı ilerlediler. Yani böyle birkaç kere falan görseydik. Daha geçen böyle Adam'la flörtleşiyor gibiydi. Hop bir anda Alin çıktı ortaya. Reyna da bu ikisini görmüş zaten. Sea Smoke ve Moondancer üzerinden. O Iron Ox'ta uçuyorlarmış o tarafta. Vadi taraflarında bir yerde. Ve tabii ki de Veigar arıyorlar zaten ama şu Jaine'nin tokat muhabbeti de beni böyle en fazla sinirlendiren şeylerden biri oldu. Bu sahneyi ben kabul etmiyorum. Böyle bir şey benim açımdan mümkün değil. Ya bu kız bir kere zaten senden hiyerarşik olarak zaten üst noktada. Yani bir prensesten bahsediyoruz burada. Kraliçenin üvey kızından Daemon Targaryen'in öz kızından bahsediyoruz. Şu olacak iş değil. Hadi onu geçtim. Veigar tepeme inecek diye korkudan titreyip duruyordun. Ship Stealer olandan neden korkmuyorsun? Yani ne değişti? Tamam, laf çarparsın, dokundurursun falan, sevmediğini de belli edersin. Ki Daemon sahnelerinde o gerilim hoşumuza da gitmişti. Bunu burada övdük de zaten güzel sahne diye. Ama yani şu cidden kabul edilebilir bir şey değil. Diğer taraftan da bölüme dair en çok sevdiğim şey Aegon, Tywin ve Larys. Bu üçlüyü ben çok sevdim. Bence en iyi sahne bunlarındı. Mizahi bir şey de yapmışlar. O da güzel olmuş. Bence çok daha fazla ekran süresini hak ediyorlar. Tamamen plansızlar bu arada. Ne yapacaklarını zaten tartışıp duruyorlar. İşte Maidenpool'dan Bravos'a falan gitmeyi düşünüyorlar. Bir yandan da o Aegon'un içsel dönüşümlerine de tanık olmaya, o adım adım böyle küçük küçük ilerlemeye devam ediyor. Ben hala Aemond'la bir noktada karşılaşacaklarını ve o yüzleşmenin olacağını düşünüyorum. Tabi bunlar açısından nasıl bir süreç olacak onu da artık son 2 bölümde daha net bir şekilde görürüz. Fakat biraz daha böyle hareketlenmeye başlarlar diye düşünüyorum ben. Taht odasında da Rhaenyra'nın parmağı hafif şöyle yandan kesildi ve kafası tamamen Viserys'e gitti. Zaten heykeline bakıyor hemen ilk iş. Onun da düşüşü, Viserys'in de düşüşü, fiziksel olarak düşüşü daha doğrusu bu şekilde başlamıştı. Parmağını kesmek zorunda falan kalmışlardı, biliyorsunuz ki iltihap kapmıştı oradan ve böyle de bir inanış var aslında diyarda. Eğer ki biri demir tahta oturduğunda bir yerleri kesiliyorsa tahtın onun kabul etmediğine inanıyorlar. Rhaenyra'nın da kafası direkt olarak bu inanışa gitti. O yüzden de böyle o şekilde bir tepki verdi. Alicent de herhalde sülalesinin soyunu falan kurtmaya yemin etmiş olmalı ve yeminine sonuna kadar da bağlı. Her bölüm bir insan birilerini satar mı ya? Gerçi bu bölüm 3 tane birden satış yaptı. Helena'nın hamileliğini zaten bir söyledi. Aemon'du yerini söyledi ki kendi gidecek. Helena'nın Dreamer'lık mevzusunu zaten Rhaenyra'ya söyledi ki bunun sonuçlarını da gelecek bölümlerde göreceğiz. Ya bir dur be kadın, cidden yani sen ne istiyorsun? Bu nasıl bir mantık? Çocuğum zaten ölecek. Gideyim bari ben öldüreyim. Hiç değilse özgür kalırım. Ya bu cidden yani kabul edilebilecek bir şey değil. Çok artık böyle komik kaçmaya başladı yani. Alicent'ın o dizide aktif halde kalacak diye iyice saçma noktalara gidiyor iş. Ama taht kavgasını Targaryen iç savaşından değil de Alicent ve Rhaenyra üzerinden Hightower Targaryen savaşı gibi anlatırsanız çıkacağımız, ulaşacağımız yol burası. Ya bu arada zaten ben şunu da anlamıyorum. Ya bu Rhaenyra Helena ile niye Alicent aracılığıyla konuşuyor? Bu senin kardeşin değil mi yani? Git konuş yani, ne olabilir ki? Rhaenyra'nın ne gibi bir sıkıntısı olabilir ki Helena gibi biriyle? Aralarında elçi falan tutacaklar neredeyse. Alt üstü bir tane kat aşağı ineceksin. Tabii biz tüm dizi boyunca Rhaenyra'nın kardeşleriyle tek bir sahnesini bile görmediğimiz için aslında bunları normal karşılamamız gerekiyor. Ya ben normalde aslında hiç sıkılmam, öyle bir karakterim de yoktur yani, izlerim ama şu Alicent Rhaenyra sahneleri gerçekten de çok zorluyor beni bile. Ve Aemon'du buldukları o Helena'nın çiziminde Helena yine böyle bir kehanet attı ortaya. Gerçi kehanet de sayılmaz, böyle anlık durum gibi bir şey çizdi. Biz dizinin içinde de zaten ne olduğunu öğrendik. Böyle çizimde Harrenhal'da Aemond gözüküyor. Kan gibi bir şeyin içinde ya da ateş de olabilir. O yine meşhur kendine has pozuyla duruyor. Alice de tepesinde ve elinde de asa gibi bir şey var. Yani bir şekilde Helena Alice'in cadı olduğunu veya bu tarz böyle güçleri olduğunu biliyor olabilir ki son sahnede Göller muhabbetinde zaten bunun biraz anlaşılmış olması gerekiyordu. Ve sanki Helena Part 2 videosunda vakti geldi. İlki epey sevilmişti zaten. Bu sefer belki de ilkinden daha fazla konuşulacak konu var. Arada o birikmiş olan ama gelecek bölümde görmek istiyorum. O yüzden haftaya salı veya çarşamba günü olabilir. Gelelim Alice'e. Alice'in ben şahsi hareketini düşünmüyorum. Bunu spoiler vermeden nasıl anlatabilirim? Böyle bir kader, bir kozmik bir güç var gibi düşünün. Yani bir şeyin akışı var. Olayların gideceği yön belli. Buna inanan ve bunun gerçekleşmesine yardımcı olan farklı güçler de var. Alice de onlardan birisi. Yani o
kaderi olması gerektiği gibi yoluna koymak istiyor. Yani ben Harrenhal istiyorum derken kendisi için değil de daha böyle büyük kozmik plana ayak uydurmak için bunu istiyor. Ne kadar bunun böyle aksine bir şeyler söylüyormuş gibi olsa da bunu bence bu şekilde görmeliyiz. Mantıklıdır, mantıksızdır ayrı konu ama yapımcıların onu dizide anlatma şekli, kafalarından geçen şeyin ben bu olduğunu düşünüyorum. Gerisini de spoilerlı olarak birazdan anlatırım zaten. Alice ejderha yumurtalarını getirdiğinde Rhaenyra'dan bahsederken sanki oradaymış gibi anlatıyor. Targaryenların bu kaleye döneceğini görmüştüm ben derken böyle zaten birazcık o tavırlarından açık ediyor gibi bunu. Bu ben yumurta mevzularının çok bir yere gideceğini düşünmüyorum. Hatta yumurta var mı yok mu ondan bile emin değiliz bence. Çünkü Alice'in hani farklı bir yetenekleri olabilir. Aemon'u bir şekilde ikna etmek için bunu yapmış olabilir. Bunu artık gelecek bölümlerde açıklarlarsa görürüz ama Alice'i pek açıklamıyorlar. Gelelim Alice için spoilerlı dediğim kısma. Orayı biraz açalım. Bu arada yani gerçekten çok fazla spoiler olacak. O yüzden kitabı okumayanlar kesinlikle devam etmesin. Şimdi bir kere Alice Daemon için bu aynısını yapmıştı. Onun Rhaenyra ile hareket etmesini ve onu tahta çıkarması ve günün geldiğinde Daemon'un Harrenhal'da olması gerekiyordu. Yani o kozmik plan dediğim şey yani o kaderin şeyi buydu aslında. Bizim işte Aegon'un rüyasına kadar gidiyoruz zaten bundan. Bunun bir parçası olmak için de Alice belli şekilde hareket etmişti ve Daemon'a o istediği motivasyonu vermişti. Bu konu hakkında bir video çekeceğim demiştim. Çektim. Sadece editleyeceğim. Çarşamba günü falan yayında olur. Şimdi de Aemond için aynısını yapıyor. Onun günü geldiğinde yani Daemon burada olduğunda onun karşısında hazır olmasını istiyor. Tüm olay bu aslında. Burada tabii bizi Game of Thrones'a bağlayan bir tane daha detay var. Alice ve Aemond sahnesi zaten böyle arkada o Rhaenyra'nın taht sahnesine geçerken böyle bir bebek sesiyle geçiyor. Yani bize burada şunu demek istiyorlar. Bebek de bilerek vermişler bebek sesinde. Alice'in bir çocuğu olacak. Targaryen kanı taşıyan. Bu soy Harrenhal üzerinden devam edecek zaten. Game of Thrones dönemi Rhaegar ve Robert olayları falan Harrenhal'da Vent hanesi diye bir hane vardı. Bu haneden Minisa Vent diye bir karakter var ve bu karakterimiz bizim Catelyn Tully'nin annesi oluyor. Yani çok 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 yukarıdan Stark çocuklarının bizim Game of Thrones'taki başrollerimizin soyu Aemon'da kadar dayanıyormuş ve bize o Night King'in ölümünü yani Arya üzerinden açıklamışlardı ya işte onun içinde Arya'dan böyle Arya'nın da kanında bir Targaryen soyu vardı demek istiyorlar bize aslında. Yani buranın bize arka planda açıklamak istedikleri bu. Zaten bu Vent'lerin amblemi falan da yarasa. Alice üzerinden geçen böyle bir yarasa oyunda çevirmişlerdi o suikastçilerin geldiği bir sahnede. Bir sürü yarasa amblemli hane var. Bir şey anlatmıyor bize ama ben yine de söylemiş olayım. Aslında yapımcıların mesaj vermek istediği nokta orası bu sahneyle. Başka notum kalmamış. Yarına muhtemelen Kasap Bodosu Savaşı'nın haritalı anlatımını yetiştirmiş olurum. Gerçi o savaşta haritayla çok işimiz yok. Daha farklı şeyler konuşuyoruz ama olsun. Benden bugünlük de bu kadardı arkadaşlar. Sağlıcakla kalın. Görüşmek üzere.